Herkese merhabalar. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un 15. sezonundayız. Defilelerin de 3. günündeyiz. Ben Raşel Aras Kiresepi. Bugünkü defilelerin canlı yayın sunuculuğunu yapacağım. Benim de ilk moderatörlük deneyimim olduğu için çok heyecanlıyım. Gerçi hepimiz burada çok heyecanlıyız şu an ama lütfen mazur görün. Günün ilk defilesini izledik, Karma'yı izledik. Yanımda da gerçekten çok yetenekli ve genç tasarımcılar var. Mehmet Emiroğlu, Seydullah Yılmaz ve Engin Ekinci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Merhaba. Gerçekten keyifle izledik zaten burada beraber. Biz alkışladık kendi aramızda. Seyircisiz izlememize rağmen gerçekten çok keyifliydi. İlk olarak Mehmet'le başlamak istiyorum. İlk dijital Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında koleksiyonu sergiledin. Heyecanlı mısın? Senin adına nasıl bir deneyimdi? Heyecanlıyım tabii ki, çok heyecanlıyım. Yani gerçi biz defilemizi, yani ben bir 100 kere falan izlemişimdir muhakkak. Ama bugün böyle kafam çok pasparlak uyandım ve sanki bugün buraya geleceğim, kızları canlı giydireceğim ve normal bir defile olacakmış gibi heyecanlıydım. O yüzden bu biraz şey gibi bir heyecan aslında. Hani böyle çok mutlu bir haberi işte sevdiğiniz insanlara vermek için günlerce beklersiniz ve doğru zamanda verirsiniz. Bugün öyle bir heyecan var. O yüzden böyle bunu artık paylaşabildiğim için çok mutluyum. Heyecanlıyım, rahatım. Peki hem kendi markan için tasarlıyor hem de farklı markalar için tasarım yapıyorsun. Bir marka çatısı altında tasarlamak ve kendi markan için tasarlamak senin için hangi açılardan farklılaşıyor? Yani o farklılığı anlayabilmek biraz zor çünkü aslında hani gün içinde başka birbirinden bağımsız markalara işler yapıp daha sonra ofisinize gelip kendiniz için bir şeyler ortaya çıkarıyor olabilmek kolay değil. Hiç kolay değil bence de. Bizi birleştiren şey de aslında yani yaptığım işlerde çalıştığım markaların DNA'sıyla ortak bir nokta bulabiliyor olmamız. Hepsinin yeniliğe ve özgünlüğe açık olabiliyor olması. Örneğin mesela geçtiğimiz yıl eğer isim kullanmama bir sakınca yoksa Bence Migros'un yok. personel kıyafetlerini tasarlamıştım ve bu yıl işte bütün marketlere girdiğimde artık çalışanların onlara giydiğini görüyorum. O farklı bir motivasyon. Kesinlikle. Kendim farklı bir kadın figürü ortaya çıkarmaya çalışırken aynı zamanda bir aktif markasında koleksiyonu yapıyorum. Başka bir hazır giyim markasından koleksiyonu yapıyorum ve bunlar hep farklı hikayeleri anlatıyor. Dolayısıyla da bunlar ben koleksiyon yaparken bana çok fazla katkı sağlıyor. Onlara anlatmaya çalıştığım şeylerle kendi hikayelerim arasında mutlaka bir bağlantı kurmaya çalışıyorum ve bu da beni oluşturuyor. Bu da seni Dolayısıyla sürekli besliyor diye düşünüyorum çok aslında. besliyor aynen. Çünkü hepsinin farklı materyalleri, farklı müşteri kitleleri var ve hem onları tanıyor olmak bir öğreti, bir eğitim. Hem de bana çok faydası var. O yüzden de aslında bunları bir potada toplayabiliyorum kolaylıkla. Çok doğru. Peki sektöre hızlı giriş yapmış genç bir tasarımcı olarak hedeflerin nelerdir? Ee, Hızlı mı onu çok bilmiyorum ama bu da hedeflerimden biriydi. Bugün burada olmak da öyle, bir defile yapmak da öyle. Ee, Bir hedef belirlemek çok zor. Mesela bu kış için de bir hedefim vardı ama pandemi oldu ve evde kendimi artık How I Met Your Mother izlerken falan buldum. Dolayısıyla böyle tek başımıza Hepimiz. karar vereceğiniz bir şey değil. O yüzden bu süreç benim hep artık klişe oldu ya işte evde kaldık, düşündük, arındık, değiştik falan gibi şeyler var. Ama hakikaten hayatın akışına kendimi çok kaptırdığımı fark ettim. Çok çabaladığımı ama bu çabanın altının %80'in belki de dolu olmadığını fark ettim. Dolayısıyla ortaya koymaya çalıştığım çabanın belli bir kısmını artık eleyip ortaya yeni bir şey koymaya karar verdim. Ve aslında İstanbul'a ilk geldiğimde bu sektörde çalışmaya ilk başlarken ki hedeflerimi unuttuğumu fark ettim. O yalnız kalıyor olmak beni çok değiştirdi ve aslında başa geri döndüm. Biraz daha sadeleşmeye ve sakinleşmeye karar verdim sadece. Çünkü artık her anda her şey yapıyor olmanın dijitalleşiyor olsak da çok faydası yok. Yanlışı da Çok fazla. doğru. O büyüye çok kapılmamak lazım. O yüzden biraz böyle kendi içime dönüp yavaş yavaş artık hedeflerimi yeniden belirliyorum. O yüzden böyle şunun hedefim diyemiyorum. Çünkü her şey çok değişken artık. Ya bu pandemi döneminde hepimiz gerçekten evde kalınca ne isteyip ne istemediğimizi bir kez daha gözden geçirdik diye Evet. düşünüyorum açıkçası. Peki dijitalleşmeden bahsetmişken dijitalleşmenin markan üzerindeki faydasını nasıl tanımlarsın ve sen bu konuda neler yaptın ve neler yapmayı düşünüyorsun? Açıkçası hani
çok dijitalleşmek isteyen biri miyim bilmiyorum. Çünkü benim çok geleneksel bir kafam var. Yani ben hani eee, tarihi severim, kendi ailemin geçmişini severim ya da işte anılarımı çok severim. Böyle insanlara değmekle alakalı şeyler yapmak isterim. Az önce bahsettiğimiz konuda böyle çalıştığım markalarla da eğer farklı kitlelere değebiliyorsam o işi yapmak benim için çok önemli. Dolayısıyla dijitalleştiğimizde her şeyin çok geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela şu an bu an biz buradayız ama birileri dijital dünyada bir şeyler paylaşıyor ve bunları kaçırıyoruz. Ama dijitalleştiğimizde sürekli bunları yakalamak zorunda olacağız ve açıkçası bu benim için birazcık bu planlamadığım bir şey. Dolayısıyla bunun için yeni bir strateji geliştirmek lazım. Ona çok hazır mıyım? Bilmiyorum. Üzerinde çalışmak lazım. Ama öyle olacak gibi görünüyor. Bir de hani dijital moda haftasına biz daha bebekken girdik. Çünkü bizlerin hiç normal moda haftası tecrübesi yok. Dolayısıyla dijital moda haftasıyla ilk biz başladık. Belki bu sistem bize bir sonraki aşamada neyi daha iyi yapabileceğimizi gösteriyor olabilir. Kesinlikle. O yüzden bu bir şans. Ee, Kesinlikle Değerlendireceğiz bu şekilde. hemfikirim. Ama bir de şöyle düşünelim. Yani yaptığımız hiçbir şey dijital dünyada kaybolmuyor. Kayıt altına alınıyor. Kesinlikle. Hani o an kaçırsak bile daha sonradan izleme şansımız oluyor. Kendimizi uzaktan eleştirme şansımız oluyor. Bunlar da hani biraz böyle avantajları diye düşünüyorum Kesinlikle öyle. aslında. Onları artık hep birlikte görüp öğreneceğiz. Mesela şimdi senin çok güzel İlkbahar Yaz 2021 koleksiyonunun tanıtım videosunu izleyeceğiz. Bunu da Gizem Kuru yönetmiş. Evet. İzleyelim. Ben burada izleyenlerin yerine herkese alkışlıyorum. Şimdi Seydullah'la devam edelim. Koleksiyonun teması olarak korkuları ele aldın. Bize biraz bundan bahseder misin? Korku figürleri koleksiyonuna nasıl yansıdı? Şöyle korkuları ele aldığım için insanlık tarihinin en başından başlamak istedim ki bir bütünlük yakalayayım. İlk olarak arkaik dönemden bize miras kalan ateş olsun, lav olsun. Bu korkuları desenlere dönüştürüp kendi yorumumla koleksiyonda kullandım. Sonrasında insanlık medeniyetle beraber aynı şekilde din de gelişiyor. Dindeki korkularımızı, aslında daha çok pagan dinlerindeki korkuları, sembolleri koleksiyonumda kendi yorumumla kullanmak istedim. Sonrasında da milenyumla beraber artık değişen bir dünyada artık korkular da değişiyordu. Bunun için daha çok kendimden yola çıktım. Çocukluğumda oynadığım Doom 2 oyunu ilk benim korkularımdı. Oradaki NPC karakterler ilk kez bana korkuyu tattırmıştı. Onları kendi yorumumla yine iki look'ta kullandım. Öyle.
Birkaç böyle bağıran suratlar gördüm trikoların üstünde. Aynen, Bayağı da o hoşuma oradaki gitti bu karakterler. arada. Evet, zaten ben de tam ona değinecektim. İlham kaynaklarından biri çocukluğunda oynadığın Doom 2 oyunuymuş. Günümüz dünyasında da gerçekten bilgisayar oyunları modayla hiç olmadığı kadar iç içe. Artık tasarımcılar ve markalar bilgisayar oyunlarında avatarların giyinmesi için özel kapsül koleksiyonlar tasarlıyor. Oyunlarda da defileler yapılıyor. Sen bu ilişkiyi bir tasarımcı olarak nasıl değerlendiriyorsun? Aslında şöyle, geçen günlerde güzel bir örneği oldu bunun. Temmuz ayında çıkan Death Stranding diye bir oyun var. Orada bir oyun tasarımcısıyla bir moda tasarımcısı kolektif bir iş yaptılar. Kojima ve Erilson Hak, Berlin merkezli bir tasarımcı. Kojima da Japonya, eski Konami art direktörü. Onlar beraber bir kolektif iş yaptılar. Temmuz ayında bir oyun çıktı. Orada oyundaki kıyafetleri moda tasarımcısı tasarladı. Aynı zamanda beraberinde de satışa sunuldu bu kendi sitesinde tasarımcının. Böyle Birebir aynıları satışa Aynen. sunuldu. Oyundaki bütün kıyafetler beraberinde satışa sunuldu. Bu bizim için bence güzel bir haber. Yani moda tasarımcıları olarak oyunlarla beraber kolektif iş yapabiliriz. Sevindirici bir haberdi. Böyle ilerleyebiliriz bence. Kesinlikle katılıyorum. Çok da değişik yani böyle biraz daha gizemli olması, farklı olması, daha önce hiç karşımıza çıkmaması da Aynen. Normalde cezbediyor. oyun tasarımcılarının ekibinde yani bir moda tasarımcısı bulunmuyor. Daha farklı işte grafik tasarımcıları oluyor, karakter tasarımcıları oluyor ama ya bir moda tasarımcısının yorumu katıldığı zaman gerçekten iş çok başkalaşıyor. Onu da Death Stranding oyununda çok güzel bir şekilde gördük. Mutlaka bakacağım o oyuna. Tamam. Peki bu koleksiyonu pandemi döneminde tasarladın. İnsanlığın bu dönemdeki kolektif korkusu da koleksiyonunu ve senin tasarım sürecini etkiledi mi? Aslında şöyle, ben bu koleksiyonu Ocak ayında askerde tasarladım. Öyle mi? Biz pandemiyle birleştirdik. Aynen. Pandemi döneminde üretim Tabii ki. oldu. Pandemi döneminde aslında benim birkaç maske projem vardı. Bunları hayata geçirmek istedim ama sonrasında bunun büyük bir sorumluluk olduğunu fark ettim. Çünkü bir sağlık, uzman ekiplerle beraber çalışılması gerektiğini düşündüm ve gerçekten güzel bir vakit ayırmak gerekiyor. Ekiple beraber çalışmak gerekiyor. O şekilde ilerlemeyi düşündüm ama ilerideki projelerimden biri hala. Peki, heyecanla bekliyor olacağız. O zaman şimdi Seydullah'ın koleksiyonunun cyberpunk bir dünyada geçen teaserını izleyelim. Evet, Engin hoş geldin. Seninle devam etmek istiyorum. Biraz heyecanın geçti mi? Geçti ben ama ben daha biraz iyi. rahatladım konuştukça açıkçası. Hepimiz aşırı heyecanlıydık burada ama artık o böyle hani bir keyifli bir sohbete dönmüş Aynen. diye düşünüyorum.
Peki Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defa kendi defileni sergiledin. Hem de ilk dijital Mercedes-Benz Evet. Fashion Week İstanbul kapsamında. Evet. Deneyimlerinden bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Aslında marka tasarımcısı olarak ilk defa moda haftasında yer alıyorum ama geçen sezon ben Nijen'de yer almıştım. Master programı sonucunda katılmaya hak kazanmıştım. O yüzden çok böyle benim için yeni. Hem dijital olması Evet. ayrı bir yeni, kendi yolunda ayrı bir basamak diyebilirim. Bu deneyim, yani aslında herkes gibi aynı şeyi söyleyeceğim belki ama biraz başta tereddütteydim. Çünkü nasıl olacağını kimse bilmiyor. Tüm dünya yeni bir şeye evrildi. İşin tuhaf tarafı bence bunu 2 ay önce çekip tepkisini alamamak oldu. Normalde Evet, doğru. defileye çıktığımızda hemen biz onun reflection, böyle yansımasını, tepkisini alıyorduk. Bu sefer onu alamadık. Ama şimdi yeni artık böyle şeylere herhalde açık olmak gerekecek. Şimdi de yorumlardan takip edeceğiz bence. Ya da buraya böyle bir alkış sesi efekti ben basarım defile bitiminde herkes adına. Yani ben alkışlıyorum zaten. Çok keyifliydi defilen gerçekten. Teşekkür ederim. Peki bu ilk dijital Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında hazırlık süreci nasıl geçti? Nasıl hazırlandın? Ya benim için açıkçası çok zordu. Çünkü çok kısa sürede böyle bir gaza basma durumum oldu. Bir de engelli bir tasarımcı olduğum için ayrıca kendi içimde bir zorluklar yaşadım. Çünkü bazı şeyleri tekrar yapılması gerekti. Çünkü formlar var. Yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. Onlar böyle ha deyince de olmuyor açıkçası. Böyle şeyler yaşadım. Peki biraz da modadan, dijitalleşmeden Evet. bahsedelim modada. Sen genç bir tasarımcı olarak modanın geleceğini nasıl görüyorsun? Yani şöyle, büyük dünya markaları aslında özellikle birkaç tanesi son yıllarda bir yükselişe geçti. Bunun da asıl sebebi bence dijitaldeki varoluşları. Yani genç nesil anlaması ve o yönde bir düzende, yani öyle bir yansımada gitmeleri. Dolayısıyla dijitalleşme gerekliydi ama şimdi herhalde artık zorunluluk oldu. Yani çünkü lüks sektörde insanlara böyle bir konfor sağladıktan sonra biz size uzaktan izleme imkanı veriyoruz artık dedikten sonra şimdi evet dijitalleşme bitti, buyurun gelin zor, o de geri diyeceklerini dönüş. düşünmüyorum, diyebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü lüks sektörün amacı biraz konfor sağlamak. O yüzden Çok doğru. dijitalleşmenin geri dönüşü yok. Ama tabii bunun her marka için artı mı yoksa eksi mi olduğu da tartışılır. Çünkü bazı markaların vizyon veya yarattığı etki şovda bazen hissedilmesi Çok gerekebilir. Artık bilmiyorum. Galiba kendi içimizde art versiyonunda yansıtmamız gerekecek. Doğru, pozitife odaklanmaya Aynen, çalışacağız aynen. bence bu süreçte. Peki son olarak koleksiyonundan ve ilham kaynaklarından bize biraz bahseder misin? Aslında şöyle, yani herkes gibi pandemi sürecinde ben de bir sorgulamaya girdim. Ve bunu yaparken şunu da fark ettim. Yani tüm dünya olarak aslında aynı şeyi aynı anda yaşadık. Bazı ülkeler evet daha ağır, bazıları daha hafif geçirdi ya da geçiriyoruz. Ve 10 look sergileme imkanım vardı ve her look aslında birbirinden çok tezat ve bir o kadar da birbirine yakın. Bunu aslında bilerek yarattım. Çünkü büyük moda evleri de şöyle bir şey var. 100 look'a kadar, 100'den daha fazla look'a kadar çıkıyorlar. Mesela streetwear ile başlıyorlar, casual ile devam edip couture'la bitirebiliyorlar. Ve benim 10 look sergileme imkanım vardı ve ben bunu şu şekilde hayal ettim. Her kişiye ayrı bir stil, daha doğrusu ayrı bir tarz. Yani avantgard giymek isteyen bir kadın da olabilir bu ya da streetwear, yani daha rahat giymek isteyen bir kadın da olabilir diye her look'u ayrı ayrı aslında bir kişi olarak gördüm. Ve aslında bu geçişi biraz daha keskinleştirdim. İlham o yüzden hani ben olsam atıyorum gece kıyafetini nasıl yorumlarım ya da ben olsam streetwear'ı nasıl yorumlarım şeklinde. Bu şekilde aslında. Daha çok böyle formlarla oynayıp o tezatlıkları birleştirmeyi çok seviyorum. Yani önceki koleksiyonumda da öyleydi. Koleksiyona da yansımış gerçekten. Aynen. Yani mesela çok yuvarlak hatlar var ama çok keskin hatlar da Evet, var. hepsi bir arada. Aynen. Genelde öyle, yani öyle çalışıyorum galiba. Ondan zevk alıyorum. Çok çok teşekkürler gerçekten hepinize. Teşekkür 2.30'da Vibe Plus defilesinde canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.